Ben doçent doktor Tudora Arnaut. I'm Dr. Tudora Arnaut. Taras Shevchenko, Kiev Milli Üniversitesi Türkoloji bölümünde öğretim üyesiyim. I'm a post holder at philology faculty, Turkey philology faculty at the Kiev National University named after Taras Shevchenko. Yıllarca Gagavuzları hep tanıttım. Çünkü bugün Moldova'da Gagavuz yeri adında otonomi var ve Ukrayna'da da 45.000 civarında Odessa bölgesinde Gagavuz var. And I am from a Gagavuz minority in Ukraine, and for many years I have been the representative of this minority in Ukraine. The Gagavuz mainly live in Moldova, and around 40,000 of them are around the Odessa region in Ukraine. And I have been representing this minority for years now. Ve ben yıllarca hem bilim uğrunda hem de Gagavuzları temsil etme, yani sosyal, kültürel anlamda Gagavuzları hep temsil ettim ve Ukrayna Gagavuzlar Birliği var bizim orada, dernek. Onun da başkanlığını yaptım. Hala da yönetim kurulundayım. For many years, I put a lot of effort in promoting the cultural and social ties between the Gagavuz minority and other countries, and representing the Gagavuz culture. I've been the chairperson of the Gagavuz Union for years, and I'm still on the board of this Congress at the moment. Şunu belirtmek istiyorum ki bugün maalesef benim ülkemde, Ukrayna'da savaş başladı ve bir yıl bu savaş devam ediyor. Well, first of all, I would like to say that unfortunately, in my home country, in Ukraine, there is a war going on, and as a result of this war, I'm here today. Ve savaş başladığı andan itibaren en büyük destekçimiz bu zor günde Büyük Britanya oldu. And the UK has been our biggest support, really, among all the other supporters from day one of this war. Hem devlet seviyesindeki diplomatik bağlantılar hem de bilim uğrundaki bağlantılar Ukrayna halkı için, Ukraynalılar için ve Ukrayna'da yaşayan diğer halklar için çok bir büyük destek mahiyetinde oldu. And this support was not only on the government level, but also on scholarly level. We received support from the UK for the Ukrainians and all the minorities, the many minorities that live in Ukraine. Ve Oxford Üniversitesi bilim dünyasına, yani Ukrayna'daki bilim dünyasına kapılarını açtı ve ben o bilim insanlarından birisiyim. And the University of Oxford was one of those scholarly institutions that opened its doors to scholars from Ukraine, and I am lucky to be one of those scholars. Ve Gagavuz kültürü, Gagavuz dili her zaman ilgimi çekmiştir. So to answer your question about my academic career and how I started doing research on Gagavuz language, well, from very early ages of my life, as far as I can remember myself, I've been very interested in Gagavuz literature and language, and I've been writing poetry, and so literature was something very important for me. Ve akademik eğitimime, akademik çalışmama başlamakla beraber ben aynı zamanda Gagavuzların kültürünü yani yakından ilgilendim ve daha okulda okurken Gagavuz sözlüğünü hazırlamaya başladım. And Gagavuz culture has always been something very interesting for me. And while I was at school already, I had started doing my research, and I had already started putting together a Gagavuz kind of a dictionary. Ben çok şanslıyım çünkü benim talihimde üniversitemi Azerbaycan gibi bir devlette okudum. Azerbaycan'da okudum. Türkolojiyi orada okudum. Daha sonra Türkiye'de okudum.
magistrımı. So I'm very lucky because after spending time in my early years in Ukraine, in the Gagauz community, which I studied and I came from, I went to Azerbaijan to study Turkology, and then for my master's, I went to study in Turkey. Sonra da Moldova'da çoğunlukla yaşayan ve Komrat Devlet Üniversitesi olan bir üniversitede Gaguzların bir üniversitesinde çalıştım ve daha sonra akabinde de Kuzey Kıbrıs'ta çalıştım. Followed by that, I studied and worked, mainly worked at the Komrat University in Moldova. That's where the majority of Gagauz people live. And then followed by that, I also worked at a university in Northern Cyprus. En sonunda da 2003'ten günümüze kadar Kiev Milli Üniversitesi Türkoloji bölümünde çalıştım. And from 2003 onwards, I've been working at the Turkology department of Kiev University of Taras Shevchenko. Ve 2006'dan itibaren Ukrayna Gaguzlar Birliği'nin kurulmuş olan Gaguzlar Birliği'nin başkanlığını 5 yıl yaptım. And I was the chairperson of the Ukrainian Gagauz Union for 5 years. Yeah. O nedenle benim tüm hayatım Gaguzlara hizmetle geçiyor. So basically my entire life has been dedicated to the service of the Gagauz community, of my community. O nedenle Oxford Üniversitesi'nde güzel bir şans olarak başladığını söylediler bize. So during the Soviet period, Soviet academics had identified that our history went back to late 18th century or even 19th century. Halbuki biz biliyoruz ki Gagauzlar Karadeniz'in kıyısında yaşarken orada yaşamış olan Peçeni, Kuman, Polovets, Oguzların da birlikte yaşamış olduğu topraklarda vardılar. However, we know that the Gagauz lived with the Pecheneks, Kumaks, Oghuz from Polovets around the Black Sea coast. Ve bizim tarihimiz ancak Balkanlardan Basarabiye, bugün demiş olduğumuz Ukrayna ve Moldova'ya geçtikten sonra başlamıyor. Daha önce de başlıyor. Our history does not start from the time when we moved from the Balkans to Bessarabia, the area which Moldova and Ukraine is now at the moment. It begins before then. Eğer tarihe bakarsak Gagauzlar, Türkmenler, Azerbaycanlılar, Türkler bunlar hepsi bir soyun, Oguz soyun topluluğudur. So if you look at the history, the Gagauz, just as like Turkmens and Azerbaijanis and Turks, they belong to the Oghuz group, and they come with that Oghuz, ancestry. Ve arşivleri burada araştırırken Romanya'da, Bulgaristan'da, ondan sonra eski Sovyet Rusya'sında oradaki kütüphanelerden araştırarak ulaşmaya çalışıyorum. Buradaki kütüphane çünkü çok zengin. And using the resources of the libraries that you have here, I'm trying to do lots of research and also do research via here in the libraries in Romania, Bulgaria, the countries of the former Soviet Union, looking into the archives as well. Gagauzlar Balkanlardan Basarabiye, Osmanlı döneminde Bucak demiş olduğumuz bölgeye göç ederken maalesef kolonist ve Bulgar kolonist olarak Rus kaynaklarına öyle geçmiş, öyle yazılmış. So during the Ottoman times, the Gagauz moved from the Balkans to Bessarabia, the Bucak, the area that's called the Bucak, and Russian academics have noted them as Balkan colonists. Evet. O nedenle araştırma yaparken Gagauz kelimesi, hatta Gagauz kelimesi ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanmasını bile bulmak bayağı zorlanıyor. So it is very difficult to go back into the archives and to be able to
track down the first mention of the word Gagauz, because it's basically all those tracks have been, wiped away, or in a way confused so much, or that it's very hard to be able to distinguish. Gagauzlar bir yandan Ortodoks Hristiyan, So on the one hand, the Gagauz are Orthodox Christians. diğer yandan eski geleneklerini çok iyi bir şekilde korumuş olan Türk boyudur, Oğuz boyu. On the other hand, they are Turks from the Oghuz group who have preserved their traditions quite well. Bu nedenle Gagauzları 1900. yıldan yani 1920'den sonra değil, 1900'den önce araştırmaya çalışıyoruz. Her bir kaynak bizim için Gagauzlara bir ışık tutacaktır. So we're trying to look for the sources that predate 1920s, not after 1920s as people usually do, because the more sources that we find, the more light they will shed on our history. Gagauzların önde gelen din adamı ve bilim adamı Mikhail Çakır Gagauzları ve ondan sonra da Moskov, Rus bilim adamı Moskov araştırma yaparken Gagauzların Balkanlardaki bağlantılarını gösteriyordu. So these two scholars that Tudora mentioned, Moskov and Çakır, one is Gagauz, one is Russian. They had basically kind of shown some of these routes, or how you could do the research on trying to find these out. Ve ben ümit varım ki burada kaldığım sürece daha eski kaynaklara, gün ışığını görmemiş kaynaklarına ulaşacağım ve Gagauz dilini Oxford Üniversitesi'nde daha yakından tanıtacağım. So basically, to make a long story short, is that I'm trying to do the proper research here and try to be able to use all the resources available to track down whatever I can here from the materials that are available here, and also do as much as I can to introduce the Gagauz language here at the University of Oxford. Biz son olarak bilirim ki vaxtımız az qaldı. Bilirəm ki siz Ukraynaya gedəcəksiniz. İndi siz müharibədən əvvəl Ukraynada işləyəndə, Kiyev Universitetində biraz oradakı qısa olaraq biraz oradakı tədqiqatınız haqqında bir-iki kəlmə deyə bilərsinizmi və müharibənin sizin işinizə, ümumiyyətlə bu əlinizdə olan materiallara və bunların qorunmasına təsiri necə oldu? Evet, yani Ukrayna'da birçok yerlerde maalesef savaşın sesleri duyuluyor. Unfortunately, we still can hear the fact that there is a war going on now. It's still, you can hear it. She means probably the attacks and the explosions around. 24 Şubat'ta savaş başladığında inanın Ukrayna'nın çok böyle yani savaşı yıllarca görmemiş ve aynı zamanda böyle çok iyi niyetli olan halkı savaşın başlayacağına bile inanmıyordu. When on the 24th of February war started, these people, we hadn't seen a war in such a long time, and we couldn't really believe it really started. It was unbelievable. Ve ben de tıpkı başka insanlar gibi, yani tüm halk gibi ben mesela Kiev'deydim ve bir hafta sığınakta, yani benim kaldığım spor böyle yer altında böyle bir spor salonu gibi bir yerimiz vardı. Orada kalıyorum ama birçok insan bodrumlarda kalıyordu. Yani padvallarda, bodrumlarda kalıyordu. Çünkü Sovyet zamanında ve Sovyet'ten sonra da bizlerde sığınak denilen bir şey yoktu. Çünkü Ukraynalılar hiçbir zaman savaş başlayacağına bile inanmıyorlardı. Hazırlık görmüyorlardı. So, in Kiev, I was in Kiev at the time, and for a week I was hiding with my son in an underground sports hall. In Ukraine you can't really come across many bomb shelters because it's a very peace-loving country, and it's not like we have
I don't even know if we have any bomb shelters there. I didn't come across. So everyone had to hide in some kind of an underground area, which wasn't properly designed to be a bomb shelter. Ve üniversite, savaş başladıktan sonra üniversite tabii ki ilk önce öğrencileri düşünmeye yöneldi ve öğrencilere online ders gibi uygun gördü. Ama biz yine de kendi işimizin başınızdaydık hocalar ve biz üniversiteye imkan dahilinde mutlaka gidiyorduk. And of course, everything, the university had to think about students first. So, we started offering online courses immediately. But I would still, just like many other professors, would still go to the university and try to, keep up the normal daily routine. Çünkü Ukrayna'daki eğitim sistemi herkesin mutlaka en iyi seviyede eğitim almasına yöneliktir. Öyle bir eğitim sistemi vardır. The educational system in Ukraine is very good and it's aimed at providing excellence for everyone. Savaş başladığında hatta Cumhurbaşkanımız bile dedi ki mümkünse en önemli varlığımız o çocuklarımızdır. Çocuklarımızı kurtarmak için her şeyi yapın. Yani gerekirse ülke dışına da gidin ama bizim gelecekteki genofonumuzu mutlaka koruyun. So, and as soon as this terrible war started, our president as well, he spoke to the nation and he said, please protect the children. And even if you have to leave the country, leave, but you need to protect the children, which are the future of Ukraine. Ve bugün maalesef birçok anneler çocuklarını alıp kocalarını ülkede bırakıp, çünkü kocaları erkekler savaşa gönüllü olarak yazıldılar ve şu anda ülkemizi korumaya çalışıyorlar ve aileler, maalesef birçok aile böylece geçici olarak, umut varız ki geçici olarak iki sınırın arasında kaldı. And unfortunately many families, many mothers had to take their children and leave the fathers behind and travel abroad, hopefully temporarily. Ben öncelikle burada Profesör Doktor Zeynep Ürekli hocama teşekkür etmek istiyorum. Well, first of all, I would like to begin by thanking Professor Zeynep Yürekli. Ben kendisine maille ulaştığımda, kendimi tanıttığımda hoca bana hemen hoca hanım gelin biz sizleri davet edelim, bir program vardır. O bana söyledi bu program ne olur. She basically was the first person I contacted asking for help, and she immediately responded by saying that she can help and she will, and she did. Bir yandan hem kendinizi şahıs olarak, insan olarak savaştan çıkmış birisi olarak kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Diğer yandan da Gagavuzlar bizler için önemlidir. Burada Gagavuzları hem araştırın hem de tanıtın dedi. So she told me that first of all, the most important thing for us is that you personally feel safe. And secondly, as a representative of Gagavuz minority, you should come here. You are important for us, and you should do the research that you can do here. So she really opened the doors to me, for me. Ben gelir gelmez burada Doktor Emine Çakır'la ve Leyla Necezade'yle tanıştım. Ve bana Nizami Gencevi Merkezi araştırmamı yapmak için yer de verdi. O bizim için çok önemliydi benim için. And as soon as I came here, I met Dr. Emine Çakır and I met Leyla Necafzada, and the Nizami Gencevi Center also, allowed me to share the space that they have to work, which meant a lot. Şu anda ben buradaki kütüphanelerde araştırma imkanım var ve ben Gagavuzlarla ilgili bilgileri araştırıyorum. And I've been doing a lot of research in the libraries here
about the Gagos, and so this is what I'm mainly focusing on in my work. Aynı zamanda Gagavuzların sesini duyurmak için birçok görüşmeler, lordlarla görüşmelerimiz oluyor. And at the same time, I'm raising awareness about the Gagos community within the university, but also using the university's resources and contacts and people. At the House of Lords, we've had several meetings where we talk about this and talk about minorities in general. Yok olmakta olan Gagavuzların sesini aynı zamanda Ukrayna'nın sesini de duyurmuş oluyoruz. And at the same, while I'm, trying to get the voice of the Gagos minority be heard, I also feel that it's my responsibility to get the voice of the Ukrainian people heard, because we are one. 4 ayın içerisinde ben neredeyse bir 15 toplantıya bu webinarlara katıldım. So I've attended more than dozens of meetings doing this, and there are also various international webinars that I've been attending. 4 tane bilimsel makale yazdım. İkisi tiparlandı, yani basıldı. Şimdi diğerlerini de bekliyorum. I've also completed 4 articles during this period. 2 have been published and 2 are on their way. Ve buraya geldikten sonra hazırlamış olduğumuz ve basılan Gagavuz atasözler ve kitabımız da basıldı, 400 sayfalık. And after I came here, I managed to complete the book that I wanted to publish for a long time, which is on the Gagavuz proverbs. That was also been published. Evet, onu beraber Bülent Hünerli adında hocayla beraber hazırladık Türkiye'de. Together with a scholar named Bülent Hünerli in Turkey, they've completed that project as well. Hem Oxford Üniversitesi için hem de bizler için Gagavuzların sesini burada duyurmak. Çünkü burada tekrar diyorum Türk dili ve Azerbaycan dili okutuluyor. Gagavuzlar da o grubun içinde bir dildir. Yani Oğuz grubunun bir dilidir. And therefore it is an incredible opportunity for my minority people, and I think it's also wonderful that we can do this at the University of Oxford to teach Gagauz, or to start thinking about doing that kind of work here alongside Turkish and Azerbaijani, and because Gagauz also belongs to the Oghuz group of Turkic languages. Sovyet döneminde biz İngiltere'yi biraz farklı biliyorduk. Biraz soğuk bir halk olarak da biliyorduk. During the Soviet times, United Kingdom and British people were almost portrayed to us as very different and cold and withdrawn and. Çünkü politika da oydu. Because that was the aim of the politicians as well. Buraya geldikten sonra benim dünyam çok değişti, bakış açım çok değişti. Çünkü içimde bunu bekliyordum ama dışarı vurmayı korkuyordum. But after I came here, my point of view and my whole world of understanding about these things changed completely. I kind of faced a situation which was the opposite of what I was always taught or told. İngilizler hem kendi eğitim kültür seviyesiyle hem de insanlıkları ile birçok ülkenin belki gösteremediği bir misafirperverliği sergilediler Ukrayna'ya karşı. I think I saw that I saw British people as very educated, cultured, also very kind, but at the same time one of the most hospitable people that I've come across, who opened their doors. Many families opened their doors to the Ukrainian families. Burada ancak benim değil, her Ukrayna'nın çok böyle ilgisini ve sevgisini kazanan odur ki her bir evde mutlaka bir Ukraynalıya kapı açıldı. Yani herkesin evinde birisi gönüllü olarak Ukraynalılara davet ediyor ve orada ücretsiz olarak Ukraynalılar yaşıyorlar. And so many families opened their doors, volunteered to open their doors to many Ukrainian families, and those Ukrainian families do not pay anything to these families.
and they are allowed and welcomed in these homes, which is very good. Ücretsiz kiliselerde, okullarda ücretsiz İngilizce kursları veriliyor. And we're also being offered English language courses in churches free of charge. Bu birçok başka ülkelere örnektir ve biz buna çok teşekkür ediyoruz. I think it should serve as an example for many other countries, and we're very grateful for this to British people. Yukarı 6 ay oldu geleli. So it's more or less 6 months that I've been here now. Ve öncelikle Nizami Gencevi Merkezi'nde bana Leyla Hoca hemen yer tahsis etti. Hemen orada oturacak, kalacak yerim var. So first of all, as soon as I arrived, the Nizami Gencevi Center's common room that their fellows and scholars use, I was allowed to have my own little space there, a working space. Dünyanın en zengin kütüphaneleri Oxford'tadır. Ve ben burada ilk gelir gelmez Gagavuzları araştırmaya başladım. The University of Oxford has the best and the most wonderful libraries in the world. And as soon as I came, I started using these resources to do research on the Gagauz people, language, and culture. Hatta gördüm ki bazı Oxford'daki bilim adamları Gagauzya'ya gitmiş ve görüşmüş oldukları kişileri ben bildiğim için çok sevindim ki bizim Gagauzlar da buradaki bilim adamları araştırma yaparken onlara yardımcı olmuşlar. And I came across some academics here who have visited the Gagauz community. I was happy to have seen this exchange happen. Buraya geldim geleli 15'ten fazla sempozyum, webinar gibi etkinliklere katıldım. I've participated in about 15 symposiums and webinars that about the work that I do. So I've been participating in those. Nizami Gencevi Merkezi'nin sorumlusu Leyla Hoca ile de birlikte çok güzel etkinliklerimiz parlamento seviyesinde oldu. Lordlarla görüşme fırsatımız oldu. Then with the representatives of Nizami Gencevi Center, we paid visits to the Parliament, British Parliament, had meetings with at the House of Lords, particularly one Lord who was very interested. He was very interested in the Gagauz community because he's Welsh himself, and so it was just like a nice exchange of the Welsh community minority and the Gagauz minority. Of course, Gagauz minority is much smaller, but still, it was a nice exchange that the two of them had. It was just to raise awareness of the Gagauz community. Ayrıca geçen haftada New College'de çok güzel Gagavuzlarla ilgili bir seminer verme şansına nail oldum. And last week, I gave a seminar, a talk on the Gagauz people and culture at New College, which was organized by Tosca and the Nizami Gencevi Center. Umarım ki burada edineceğim bilgilerde Gagavuzların tarihine ışık tutacaktır. Çünkü bu arada da yani bu 4 ayın içerisinde de 4 tane de makale yazdım. And I hope that all of this work that I do will shed light on the Gagauz people. And in the last 4 months, I have also published 4 articles on this topic. Evet, bu da British Academy'nin bana göstermiş olduğu yardım ve Karan yardımlarıyla oluyor. And of course I cannot not mention the British Academy and Kara for their support because I would not have been able to do all of this without their support and help. Avrupa'nın hem de dünyanın tam bilim yuvasıdır. Well, the first thing I would say that they should, wherever they end up, they should definitely come to Oxford and visit the University of Oxford, because I think that, as I've heard and I saw, that this is the cradle of scholarship in Europe and in the world, and I believe in that. So they should definitely come and visit the University of Oxford. Buna örnek olarak
tüm İngiltere'de ancak bu sizin üniversitede ben Türkolog olarak söylüyorum. Türk dili ve Azerbaycan dili ancak sizin üniversitede I mean, okutuluyor. as a Turkologist, I cannot stress this enough, how important it is for me to see that this is the only university in the UK that teaches two Turkic languages, Azerbaijani and Turkish. Avrupa'da da birlikte Azerbaycan dili ve Türk dili öğretilmiyor. And I don't think that anywhere in Europe they teach Turkish and Azerbaijani together. I don't think so. Umarız ki Gagavuz dili de burada And öğretilecek. hopefully the Gagauz language will also kind of join the team. Ve şunu da söyleyeyim, burada tavsiyem her gelen insan, yani kim burada bilim adamı olarak gelecekse beraberinde mutlaka kendi ülkesinden, kendi halkını anlatan bir de kitap getirsin. And Bu zengin olur. my advice to any scholar coming from Ukraine or the Gagauz community in the future is they should also bring books and scholarship that tells the story of their country, culture, literature, whatever they want to share here. They should definitely bring resource materials as well if they can. İşte ben memlekete şimdi gidiyorum ve bir bol kitap getiririm. So I'm now traveling back to Ukraine. I'm going to try to make that trip because I have a number of books I really want to bring back here, which I wasn't able to. So hopefully I can. Var. Evet, ondan dolayı gidiyoruz. The main reason I'm going is because my son is a Ukrainian champion in Greco-Roman wrestling. What? And he's won several competitions, and there is a competition happening, and it's just impossible. He thinks it's impossible. He can't miss it. So we're risking it, but we're going because of the competition is going ahead. He is very good. He is very disciplined. He's a great sportsman, and also this will be an opportunity for me to see my parents, who are quite old and fragile, and of course also hopefully I will bring a lot of material and books to donate to the library here, and which hopefully will be useful. Nasıl bir sözünüz varsa buyurun diyebilirsiniz. İsterdim ki Oxford Üniversitesi bizim gibi bilim adamların zaten kaderini biliyor ama bizi kazansın, çünkü Türkçe, Azerbaycanca ve Gagavuzca bu üniversitede okutulur, daha yeni bir seviyeye getirilirse Oxford Üniversitesi de kazanmış olur, biz de kazanmış oluruz. Çünkü bizler için bir şereftir bu üniversitede bulunmak. I think, well, I mean, first of all, I just want to say that I'm very grateful for this opportunity, and I know that how much Oxford University appreciates academics like me, and I would like to ask for more appreciation for similar academics, and I think that the contribution of Turkish, Azerbaijani and Gagauz together here at Oxford, where the only one in the UK being able to offer this, is a unique opportunity both for us and for the University of Oxford, and it's such a great honor to be here. And I just want to say that I would like to carry on to do this work and be able to feel, as I feel the support, to carry on feeling the support from the university. Thank you.